Bu kadar zam yapmayacaktınız oğlum. Bu kadar zam yapmayacaktınız. Beni karşınıza almayacaktınız bizim kanalı. Şu tarifte şöyle sokak arasında bir dönerci aç. Evini geçindirirsin. Çay bardağı kullanalım. Tam ölçülü yapalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Zeytinyağı. Bu usta kebabın, İskender kebabın gerçek sosunu yapacağız. Öyle salça kavurup bırakmayacağız. Eskilerin yaptığı gibi bir çay bardağı zeytinyağı ile başlıyoruz. Ama hepsini kullanmayacağız. Tam ölçüleri beraber yaparak beraber bulacağız. Domates salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, biber salçası, köy biber salçası kullanıyorum. Bugün şanslıyım. 1 yemek kaşığı biber salçası. Ocağın altını kısıyorum. Ve ocağın altı kısık bir şekilde salçaları en az 5 dakika kavuruyorum. Gerçek İskender kebap sosu yapıyoruz. Dükkan aç, evini geçindir. Salça kendi kendine kavrulurken hemen 2 büyüklüğüne göre 3 tane domatesi rendeliyoruz. Ve domatesler de hemen oyunun içine. Yalnız dikkat, 7-8 dakikadır salça kavruldu. Bunu unutmayın. Hemen domatesden sonra şeker ekliyoruz. 2 çay kaşığı şeker. 1 çay kaşığı tuz. Tekrar karıştıralım. Salça ile domatesin tamamen birbirinin içine girmesini istiyorum. Ama burada kaşık yeterli olmayacak. Sosun tamamen pütürsüz olması gerekiyor. Onun için çırpıcı kullanacağız. Ve sosu 7-8 dakika pişmeye bırakıyorum. Yine 7-8 dakika sonra, tabii kısık ateşte, ölçülü yapalım, kafalarda soru işareti olmasın. Bir bardak suyla başlayalım. İlk başta az kullanıyorum, dikkat edin. Ve tekrar çırpıyorum. Önemli nokta, pürüzsüz olmalı sos. Suyun yetersiz olduğunu görüyorum ve tekrar biraz daha su ilave ediyorum. Test yapacağız. Sosun olup olmadığını gösteren test, ekmek testi yapacağız. Bakalım geçebilecek mi? Ve şu anda bir bardak su kullandık ve bu kadar da zeytinyağı kullandık. Sos kaynayıp bir 10 dakika kısık ateşte kendi kendine piştikten sonra tereyağıyla bağlayacağız. Ama bundan önce bir tadına bakalım. Şekerinin eksik olduğunu anlıyorum. Ve 2 çay kaşığı daha şeker ilave ediyorum. Ve artık baharatlarına geçebiliriz. 1 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 yemek kaşığı tereyağı. Hatta 1,5 yemek kaşığı olsun. 1,5 yemek kaşığı tereyağıyla bağlayalım. Tereyağını bırakıyorum. Kendi kendine erisin. Burası önemli. Ve tereyağı eridikten sonra karıştırmaya başlıyorum. İyice çırptıktan sonra artık ekmek testimizi yapabiliriz. Bakalım. Eğer sos damlamazsa patır patır olmuş demektir. Gördüğünüz gibi damlamıyor. Bir daha bakalım. Sos damlamıyor. Mükemmel. Sosumuz hazır. Bundan sonra çoluk, çocuk, tüm aile hızlı, ekonomik, lezzetli et döneri evinde yiyebilecek. Bunun için yapmanız gereken birkaç püf noktası var. Kasaba gidiyorsunuz, en seksi, en sempatik ses tonunuzla bana yarım kilo dananın döş kısmından kıyma ver diyorsunuz. Hadi bakalım, bugün de dönercilerle aramızı bozuyorum sizin için. Rendenin en kalın tarafıyla orta boy bir soğanı, bu arada tarifi iyi dinleyin. Birkaç püf noktası var, evde en lezzetli döneri yiyin. Sizin için meyhanecilerle aramı bozdum, köftecilerle aramı bozdum, sıra dönercilere geldi. Bu dönere bu kadar zam yapmayacaktınız oğlum. Şimdi burada önemli nokta, püf noktası, soğanı kesinlikle robottan çekmiyoruz. En kalın tarafıyla rendeledikten sonra soğanı sıkıştırıyorum. Döner yapıyoruz, köfte yapmıyoruz. Tamamen soğanın suyunu sıkıyorum. Süzgecin içine soğan postası. Bakın tamamen suyunu çıkartıyorum, görüyor musunuz? Sıktıktan sonra bir de süzgeçle sıkıyorum ki bütün soğanın suyu geçsin diye. Bütün soğanın suyunu sıktık, farkında mısınız? Burayı atlamayın sakın, önemli nokta bu tarifin. Dolu dolu 1 tatlı kaşığı domates salçası.
1,5 yemek kaşığı yoğurt. 2 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Şöyle 1,5 çay kaşığı tuz atıyorum. Ama tuz herkesin kendi istediği kadar. Tuzla aranıza girmem. Bunu çok iyi yoğurmalıyız. Sizden en az 4-5 dakika yoğurmanızı istiyorum. Bakın 30 saniyede 1 dakikada bile bütün malzeme içine girdi. Ama kesinlikle yoğurmayı bırakmıyorum. En az 5 dakika bunu yoğuracağım. Pişirirken elde ettiğimiz kıvama şaşıracaksınız. İyice yoğurduktan sonra her zamanki gibi o lavuğu düşünüyorsunuz. En sevmediğiniz, nefret ettiğiniz, görmeye bile tahammülünüz olmayan lavuğu düşünüp onu yerden yere vuruyorsunuz. Yerden yere. Böylece havasını almış oluyoruz bütün dönerin ve sizden istediğim bakın şöyle ortaya toplayıp kapağını kapatıp bakın burayı iyi dinleyin. Püf noktalarından bir tanesi. Dolabın +4 bölümünde bak buzlukta değil +4 bölümünde 2 saat dinlenmeye bırakıyorum. Eğer direkt buzluğa atarsanız streçleyip baharatlar karışıp dinlenemez ve lezzetli olamaz. Çünkü bir ürün buzluğa girdiği anda onun için hayat durur, zaman işlemeyi bırakır, yaptığınız karışım terbiye olamaz. Sizden 2 saat boyunca beklemenizi istiyorum. Hep beraber son bir durumuna bakalım. İyice kendini toplamış. Bakın kıvamı görüyor musunuz? Kesinlikle düşmüyor. Şimdi burada hemen bir streç. Şöyle tahtayı baz alacağım. Şöyle açalım. Aç. Kıyma hemen ortaya. Şimdi burada zaten kolayca şekil verilecek. Herkesin kendine göre bir streçleme taktiği olabilir. Ama benim için önemli olan streçin içinde kalmaması. Şöyle yuvarladıktan sonra bir tane de uzunlamasına streç. Şöyle ortasına. Şimdi bak burada sıktıkça şurası dönecek görüyor musunuz? Yani boyunu ayarlıyor. Ve artık düğüm atıyorum ve kilitledim. Aynısını burası için yapıyorum. Evet. Sağında solunda çökme, yamulma, herhangi bir pişme esnasında beni zorlayacak bir duruma düşmemesi için bir kaba koyuyorum. Bu hemen buzluğa. Tam ortasına 1 yemek kaşığı yağ. Yaptığımız dönerimiz sağında solunda yamulma yok. Tam istediğimiz bir kalıp halinde. Çok soğuk, elim donmasın diye. Belki de tarifin en zor kısmı burasıydı. Yeniden şu tarafını streçleyip bunu buzluğa kaldırıyorum. Hemen hemen hepsini aynı boyda kestim. Şimdi şöyle bir bakarsanız görüyor musunuz? O hazır dönerden çok daha iyi olacak garanti. Şimdi burada tek tek buradaki püf noktası döneri mutlaka soğuk şekilde açılmadan tavaya atıyoruz. Sanki dönercide gibi. Biraz daha döner kesmemiz gerekecek. Bir de İskender yapalım. Madem öyle. Dışarıdaki yaprak döner gibi oldu mu olmadı mı? Helal olsun be Koray. Gerçekten döner tadı geliyor. Dışarıda güzel bir döner yemiş kadar lezzetli bir döner yiyorum diyeceksiniz. Bir de İskender yapalım. Ekmek, pidesi olan pide kullanabilir. Benim için şu kadar yeterli. Hemen bunları da şöyle ortadan ikiye. Sonra tekrar ikiye. Ekmekler hemen tavanın içine şöyle kızarsın. Hemen bir tabak İskender için. Ekmekler, zeytinyağı şöyle 1 yemek kaşığı kadar kurumasın. O döner yeterli olmadı. İkinciyi kestim. Şuna bakar mısın? Bak yaprak döner gibi farkında mısın? Hepsi neredeyse eşit kesilmiş gibi. Şunları da hemen kızartalım. Şöyle tavaya tamamen yayalım. Şimdi işi bilenler şaşırıyordur ya. Normalde böyle bir kıymadan yapılan döner böyle muntazam olmuyor. Döner görüntüsünde olmuyor. Daha önce izledik diyordur. Ama şunu yapan bana dua edecek. O kızarırken hemen şöyle bir 2 dilim domates keselim.
nizami yapacağız demiştim. Şöyle köşede sırasını beklesin. 2 parça biber, o da sırasını beklesin. Yavaş yavaş tabağımızı yapabiliriz. Dönerler pişti. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı. Yanına yoğurt. Şu tereyağına dikkat edin. Nasıl öyle köpürttüklerini göstereceğim size. Hafif yağ. Domates. Biber. Bol bol sosundan. Yaptıkları püf noktası domatesi içine rendelemek. Bak şimdi nasıl köpürdüğünü görüyorsunuz değil mi? Bunu söylemezler kesinlikle kimseye. Bak şimdi. Nasıl köpürüyor görüyor musunuz? Daha çok domates koysam buralar taşıyacak. İşte bu. Nasıl gözüküyor? Dışarıdaki gibi mi ya da dışarıdakinden daha mı iyi gözüküyor? Dönerinden, ekmeğinden, yoğurdundan şunu yapan bana dua edecek. Yani şu tarifi paylaşın, herkes faydalansın. Açın ağzınızı. Şu tarifte şöyle sokak arasında bir dönerci aç. Biraz okkalı oldu ama yapacak bir şey yok. İnanılmaz lezzetli. Evini geçindirirsin. Koray demişti dersin. Samimi söylüyorum. Açın ağzınızı. Vay be. Bu kadar zam yapmayacaktınız oğlum. Bu kadar zam yapmayacaktınız. Beni karşınıza almayacaktınız bizim kanalı. Şimdi kafayı bozaya taktım. Vefa bozacısı. Hazır ol, geliyorum. Müthiş bir boza yapacağız. Artık herkes evde yapabilecek. Hepsini yiyebilirim. Fenerbahçe'nin maçı var. Ha bu arada izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Yaptığımız en iyi tariflerden bir tanesi. Yapan herkes memnun kalacak. Herkese şimdi afiyet olsun. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.